Merhabalar. Bu videoda sizlerle bir uzay oyunu geliştireceğiz ve bu geliştirdiğimiz oyunu Pino Joystick ile kontrol edeceğiz. Şimdi kullanacağımız malzemelere bakalım, ardından kodlamaya geçelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. 2 adet LED modülüm kırmızı ve sarı renkte. 1 adet joystick modülüm var. Pino kontrol kartı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom ve modüllerimi Pino kontrol karta bağlayacağım bağlantı kablolarım var. Hemen ilk olarak joystick modülümü bağlayarak işe başlamak istiyorum. Joystick modülümün üzerinde sarı kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde 9 numaralı kapıya joystick'imi bağlayabilirim. 2 tane joystick kullanmak isterseniz 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Şöyle hemen bağlantı kablomu aldım. Ve joystick modülümü Pino kontrol karttaki 9 numaralı kapıya bağladım. Şimdi LED modüllerimin bağlantısını gerçekleştireceğim. LED modüllerimin modül kartı üzerinde de mor renkte bir etiket var. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim LED'lerim için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu aldım. Kırmızı LED'imi 2 numaralı kapıya bağlayayım. Sarı LED'imi de 3 numaralı kapıya bağlıyorum. USB kablomu alarak bilgisayarla Pino kontrol kartı arasında bağlantıyı sağlayacağım. Bir ucunu Pino kontrol karta, diğer ucunu da bilgisayardaki USB girişine bağladım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblok programını açıyorum ve program üzerinde bazı küçük ayarlamalar yapıyorum. İlk olarak yapmam gereken Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmek. Uzantılar menüsüne geldim ve uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açılıyor. Bu pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıkladım. Çarpıya basarak çıktım. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için diğer uzantıları kaldırabilirim. Uzantılar menüsüne tekrar tıkladım. İstemediğim uzantıları kaldırdım. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim ve seri portumu bağlayacağım. Seri portta benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış ama bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler görebilirsiniz. Bu Pino kontrol kartınızı bilgisayara bağladığınız USB portunun adı ile ilgili. Aynı anda birden fazla COM değeri de görebilirsiniz. Lütfen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu COM'u bulup onun seçimini yapın. COM6'yı seçiyorum. Yukarıda seri port bağlandı dedi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Bağlantım tamam. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geldim ve aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblok programının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığımızda bu aygıt yazılım güncellemesini bir kez yapmamız yeterli ama bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminsek ama hala problem yaşıyorsak yine aygıt yazılım güncellemesi yapabiliriz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıkladım. Şimdi ilk olarak joystick'imden gelen değerleri okumak istiyorum. Joystick'imi acaba çevirdiğim zaman hangi yöne hangi değeri veriyordu? Yatayda X değeriyle bir değişiklik oluyordu. Dikeyde ise Y değerinden, Y konumu ile ilgili bir değişiklik oluyordu. Hemen hatırlamak için tekrar bakalım. Robotlar sekmesindeyim ve joystick X ekseni oku kodunu alıyorum. Buradaki X ekseninin yanındaki oka tıkladığımda X veya Y olarak seçim yapabilirim. X ekseniyle bugün daha çok işim var. O nedenle X eksenini çevirmiyorum. Yani şöyle yatayda bir hareket yapacağım. X ekseni olarak bırakıyorum. Kaçıncı kapıdaydı? 9 numaralı kapıdaydı joystick'im. O yüzden 9 numara olarak bıraktım. Şimdi hemen görünüm sekmesine gidip merhaba de kod bloğunu alalım. Şöyle içerisine yerleştirelim. Sürekli okuma yapması için kontrol sekmesinden de sürekli tekrarlayı aldım. Şöyle üstüne çift tıklıyorum. Hiç dokunmadığım zaman 514, 515 gibi bir değer veriyor.
elimi şöyle sola doğru joystickle parmağımı ittirdiğimde sıfıra doğru yaklaştığını görüyorum. Yani 500'den küçük bir değer aldığını görebiliyorum joystick'imin. Şimdi diğer tarafa doğru deneyelim. Şöyle sağ tarafa doğru parmağımla joystick'i ittirdiğimde ise 550'den daha büyük bir değer veriyor. 1023'lü değerlere yaklaşıyor. Zaten en az 0, en fazla 1023 değerini alabiliyor joystick'im. Şimdi bu değerler benim için önemli. Ne dedik? Parmağımla joystick'imi sola ittiğim zaman sola giderken 500'den küçük oluyor. Sağa giderken de 550'den büyük oluyor. Kodlarımın algoritmasını kurarken bu bilgilere ihtiyaç duyacağım. Şöyle hemen durduruyorum. Bu kodları sildim. Şimdi bir de ledlerimi yakacağım. Sarı ledimi kodlamadığım halde yanmış. Bu bir problem olarak görülebilir. Bu durumda yine Aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Ya da robotlardan kodlara gelerek o ledimizi söndürebiliriz. Hemen led durumunu değiştir kodunu aldım. Sarı ledim 3 numaralı kapıda. Hemen pino 3 olarak değiştiriyorum ve led durumunu düşük yapıyorum. Çift tıkladım. Evet, sarı ledimi söndürdüm. Demek ki sarı ledim yanıyor. Söndürebildiğime göre de bir problem yok. Şimdi kırmızı ledimi yakıp söndüreceğim. 2 numaralı kapıda kırmızı ledimde. Hemen buradan 2 olarak seçiyorum. Şöyle kopyasını çıkartalım. Yüksek yapıyorum. Evet, kırmızı ledim de yandı. Düşük koduna çift tıklarsam da kırmızı ledim sönüyor. Ledlerimde de herhangi bir problem yok. Artık oyunumu tasarlamaya başlayabilirim. İlk olarak kuklayı değiştirerek işe başlıyorum. Buradaki panda kuklasını siliyorum. Sağ tıkladım, sil dedim. Kendime yeni bir kukla seçeceğim. Bir uzay oyunu yapacağım demiştim. Yeni kukla, kuklayı kütüphaneden seç ikonuna tıkladım. Buradan temadan boşluk temasına tıklıyorum ve bir uzay aracı seçiyorum. Tamam dedim. Şimdi boyutu bana çok büyük geldi. Boyutunu biraz küçültmem lazım. Görünüm sekmesine gittim. Büyüklüğü %100 yap kodu var. Bunu alıp dedim ki yarısı kadar olsa yeterli. Yani %50 olsun. Üstüne çift tıklıyorum. Evet, bu boyut benim için güzel. Silelim kodumuzu. Şimdi bir tane de uzay aracımızın toplayacağı yıldızları seçelim. Yeni kukla, kuklayı kütüphaneden seç koduna tıkladım. Buradan muhtelif seçeneğine tıklıyorum kategoriden. Aşağıya indim şu şekilde. Bir tane yıldız beğendim. Siz farklı bir nesne de seçebilirsiniz. Kukla da seçebilirsiniz. Ben yıldız seçmek istedim. Yıldızımı da şöyle bırakıyorum. Şimdi bir de sahne ekleyelim. Yeni dekor kısmından dekoru kütüphaneden seç ikonuna tıkladım. Buradan yine temadan boşluk temasını ya da uzay olarak da yazabilir sizden. Böyle bir temayı seçtim. Şöyle yıldızların olduğu bir tema seçiyorum. Şu an tekrar dizilere gelmem gerekiyor. İlk olarak uzay aracımı kodlamak istiyorum. Uzay aracına tıkladım. Hangi kuklayı kodlamak istiyorsak o kuklanın seçili olması gerekiyor. Ya da dekoru kodlamak istiyorsanız dekoru seçmeniz, sahneyi seçmeniz gerekiyor. Hemen uzay aracını seçtim. Uzay aracında ilk yapacağım şey uzay aracını hareket ettirecek kodları yazmak. Ben uzay aracını nasıl hareket ettireceğim? Joystick'imden aldığım değerlerle uzay aracımı hareket ettireceğim. Bu nedenle hemen diyorum ki kontrol sekmesine gelip eğer kodunu aldım, ERS kodunu. Joystick'imin x ekseninden gelen değer nasılsa benim kuklam da o yönde hareket etsin. Bunun için robotlar sekmesine gittim. Joystick x ekseni değer oku kodunu aldım. İşlemlere gidiyorum ve küçüktür kodunu alıyorum. İçerisine yerleştiriyorum. Diyorum ki benim joystick'imden gelen değer 500'den küçükse sola doğru itiyorum demektir parmağımla joystick. Benim kuklam da sola doğru gitsin. Yani x ekseni, x değeri azaldığında joystick'ten gelen değerin kuklanın da x değeri azalsın. Bunun için harekete gittim. X'i 10 arttır kodunu aldım. Ne yapıyoruz? Bunu eksi 10 yapıyoruz ki azaltalım x değerini. Şimdi bir de bunu x ekseninden gelen değerin 550'den büyük olduğu hali için yapalım. Tekrar kontrol sekmesine gittim.
Eğrisi kodunu aldım. Bir karşılaştırma yapacağım. İşlemlerden büyük türü alıyorum. Robotlara geldim. Buradan hemen joystick x ekseni değer okuma kodunu aldım. Bu sefer de ne diyorum? 550'den büyükse. Yani ben parmağımı sağa doğru ittirdiysem benim kuklam da sağa doğru gitsin. Yani x değeri artsın. Hemen harekete geldim. X'i 10 arttır kodunu aldım. Şöyle ikisini alt alta yapıştırdım. Joystick'ten gelen değerle sürekli olarak kontrol edeceğiz bu iki eğri ve sürekli olarak aldığımız değerlere göre kuklamız hareket edecek. Bu nedenle kontrol sekmesine gidip sürekli tekrarlayı aldım. En dışına yerleştirdim. Bir olay ekleyelim. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında olayını seçiyorum. Yeşil bayrağı tıkladım. Şimdi joystick'imde şöyle sola doğru ittirdikçe uzay aracım sola doğru gidiyor. Sağa doğru çektiğimde ise uzay aracım sağa doğru gidiyor. Evet, artık kuklamı joystick'imle kontrol edebiliyorum. Hareketini joystick'ten gelen değerlerle yapıyor kuklam. Durdurdum. Şimdi yeni yapacağım şey yıldız kuklamı kodlamak. Hemen yıldızı seçtim. Onun kodlarını yazacağım. Benim yıldız kuklamda yukarıdan aşağıya doğru düşmeye başlasınlar. Yani uzay aracıma doğru yaklaşsın. Ben uzay aracımla yıldızları toplayacağım çünkü. Bunun için kodları yazmaya başlıyorum. İlk olarak diyorum ki benim yıldızım sürekli olarak aşağıya doğru insin. Aşağıya doğru ya da yukarıya doğru hareket için Y konumundan faydalanacağım. Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla kodunu aldım. Y'si aşağıya doğru indikçe ne oluyor? Bakın şurada X ve Y konumlarından destek alabilirsiniz. Aşağıya doğru indikçe Y'si azalıyor. Bu nedenle hareket sekmesine gittim. Y'yi 10 arttır kodunu alıp -5 yazdım. Y konumu azalacak. Şöyle tepeye çıkardım. Bir olay ekleyelim. Yeşil bayrak olayını ekledim. Yeşil bayrağa basıyorum. Evet, yıldızım aşağıya doğru düşüyor. Harika. Ama burada bir problem çıktı. Ne çıktı? Yıldızım en aşağıya geldiğinde burada kaldı. Tekrar yukarı çıkmıyor. Tekrar yukarı çıkması için ona demeliyim ki eğer sen en aşağıya düşersen tekrar yukarı çık. Şimdi bunu bilgisayarın anlayacağı dilden, programın anlayacağı dilden nasıl yazabilirim? Konumlardan yine destek alacağım. Aşağıya geldiğinde yıldızım Y konumu ne oluyor? -180 gibi bir değer oluyor. Diyorum ki eğer -170'lerden büyükse yıldızın değeri tekrar en tepeye çıksın. Bu nedenle kontrol sekmesine gittim. Eğrisi kodumu aldım. İşlemler sekmesine geldim. Buradan küçüktür kodunu içine yerleştiriyorum. Ne demiştik? Yıldızın konumu. Yıldızın konumunu harekette bulabilirim. Harekette en aşağıya gittim. Yıldızımın Y konumu, yukarıdan aşağıya düşerkenki Y konumu -170'ten küçükse yıldızım tekrar en tepeye çıksın. Tekrar gideceği konumu seçmek istediğimde X ve Y noktasına git kodunu kullanmam gerekiyor. Yine hareket menüsündeyim, hareket sekmesindeyim. En yukarıya çıkması için şöyle imlecimi yukarıya doğru çektim faremi. Burası da 180. X'i 180, Y'si 180 olsun. Harika. X'ini de normal net bir sayı verirsem ne olacak? Hep aynı yerden inecek. Farklı farklı yerlerden inmesini istiyorsam, yani nereden ineceğini bilmiyorsam oyun daha keyifli olur, öyle değil mi? Bu nedenle işlemler sekmesine gittim. Rastgele bir sayı tutturacağım. Şöyle şu noktadan şu noktaya kadar, bakın aşağıda yine X'i yazıyor. -200'den +200'e kadar bir aralık vereceğim ve bu aralıktan rastgele bir sayı tutulacak. 200 ile -200 arasında bir sayı tut. Onu da X kısmına yerleştiriyorum. Hemen eğrinin altına yerleştirdim. Bunu da sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Basıyorum yeşil bayrağı. Evet, aşağı indi, X azaldı. Ama X konumu -170'ten büyük olduğunda, küçük olduğunda ne oldu? Tekrar tepe noktasına gitti. Y'si 180 oldu.
Rastgele bir sayı tut dediğim için de X konumu sürekli farklı bir yerden geliyor. Yani benim yıldızım artık sürekli olarak aşağı iniyor ve tepe noktasında X konumunda farklı noktalara gidebiliyor. Harika, durdurdum. Şimdi tek bir yıldızla oyunum çok eğlenceli olmayacaktır. Sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Bir daha sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. 3 tane yıldız yaptım ben. Şöyle şunları da farklı noktalara koyalım. Kopyaladığım zaman içerisindeki kodları da kopyalıyor. Yeşil bayrağa basıyorum. Evet. 3 tane yıldızım farklı şekilde yukarıdan aşağıya düşüyor. Artık tek yapmam gereken benim uzay aracımla yıldızları toplamak. Bunun için hemen uzay aracıma tekrar tıkladım. Uzay aracını kodlamaya devam ediyorum. Diyorum ki eğer sen bu 3 yıldızdan bir tanesine değersen puanı arttıralım. Hemen bunun için kontrol sekmesine gidip eğrisi kodunu alıyorum. 3 tane yıldızın değip değmediğini nasıl anlayacak? Algılama menüsüne, algılama sekmesine geliyorum. Buradan ilk kodu aldım. Diyorum ki yıldız 1, star 1. Star 1'e değdi mi? Star 2'ye değdi mi? Bir de star 3'e değdi mi diye kontrol edeceğim. Şimdi bu üçüne aynı anda değip değmediğini nasıl kontrol edebilirim? İşlemlere gittim. Veya kodunu alıyorum. Bir tane daha veya almam lazım. Çünkü 3 yıldızdan herhangi birine değdi mi değmedi mi onu kontrol edeceğim. Yıldız 1'e star 1'e değdi mi? Veya star 2'ye değdi mi? Veya star 3'e değdi mi diye kontrol ediyorum. 3 yıldızdan herhangi birine değdi mi? Eğer değdiyse puanı arttıracağım. Şimdi puanı nasıl arttıracağım? Benim puan diye bir kodum yok. Puan çünkü sürekli değişen bir kavram olacağı için bir değişken olarak benim oluşturmam gerekiyor. Veri blok kısmına tıkladım. Bir değişken oluştur butonuna tıklıyorum. Bunun adı ne olsun? Puan. Tamam dedim. Puanımızı bir arttıralım. Bu yıldızlardan herhangi birini topladığımızda puanımız 1 artıyor. İstersek tıklayıp farklı puan değerleri de verebiliriz. 10 puan da arttır diyebiliriz. 10 puan arttırsın. Şöyle çalıştıralım hatta. Ben şöyle joystick'imle hareket ettirdiğimde puanımın arttığını görebiliyorum. Her değdiğimde puanım artıyor. Hemen durdurdum. Devam ediyorum kodlamaya. Şimdi bir tane zararlı yıldız eklemek istiyorum. Bunun yine kopyasını çıkardım. Bu 4. yıldız da zararlı yıldız olacak. Kılıklarına girdim. Bu yıldızın zararlı olduğunu anlayabilmek için onu boyayacağım. Şuradan hemen bir şekli boya aracını aldım. Şuradan kendime renk seçiyorum. Şöyle bir renk yaptım. Artık bu yıldız geldiğinde bu yıldıza değmemem gerektiğini anlayacağım. Dizilere geldim. Kim değmeyecek bu yıldıza? Tabii ki şu uzay aracı. Uzay aracı değdiğinde benim puanım düşsün. Hemen geliyorum kontrol sekmesinden. Eğrisi kodunu aldım. Diyorum ki algılamadan şöyle içine yerleştirdim. Yıldız 4'e değdiğinde de benim puanım azalacak. Puanı nereden alıyordum? Veri bloktan. Puanı bir arttırı aldım. -5 diyorum. Zararlı yıldıza değersem de -5 azalacak puanı. Evet. Şimdi kodlama kısmında bir de ledlerimizi ekleyelim. Yararlı bir yıldız topladığımda benim sarı ledim yansın. Zararlı yıldıza değdiğimde kırmızı ledim yansın istiyorum. Bu nedenle robotlar sekmesine gittim. Led durumunu değiştir kodunu aldım. Kırmızı ledim, önce sarı ledimi kodlayayım. Sarı ledim 3 numaralı kapıda. Diyorum ki yararlı bir yıldıza değersen 3 numaralı kapıdaki ledimi yak. Diğer ledim ne olacak? Sönecek. Pino led durumunu değiştir aldım. 2 numaralı kapıda da sarı led, kırmızı ledim var.
Kırmızı ledimi söndür. Bunun tam tersini, şöyle kopyasını çıkartalım. Tam tersi zararlı yıldıza değdiğimde, star 4'e değdiğimde olacak. Sarı ledim sönecek. 3 numaralı kapıda sarı ledim var. Ve kırmızı ledim yanacak. O da 2 numaralı kapıda. 2 numaralı kapıdaki ledim de yanacak. Hemen şöyle bir çalıştıralım. Şöyle yanlış tuttum. Şu şekilde tutmam lazım. Evet, sarı ledim yanıyor. Zararlıya değdiğimde de kırmızı ledim yandı. En son zararlıya değdiğimi buradan anlayabiliyorum. Şimdi hemen şöyle, evet, sarı ledim yandı. Şimdi puanım benim arttı ve oyunu durdurup başlatsam bile hala kalan puandan devam ediyor. Bir yerde de puanımı sıfırlamak istiyorum. Veri blok sekmesine tıkladım. Puan 0 olsun kodunu yeşil bayrağın altına yapıştırıyorum ki yeşil bayrağa bastığımda puanım 0 olsun. Yani oyunum baştan başlamış gibi olsun. Evet, oyunum bu şekilde. Şimdi bu joystick'imi ve ledlerimi bir yere sabitlemem lazım benim. Şöyle hemen sarı ledim açık kaldı. İstersek kapatabiliriz, istersek aygıt yazılım güncellemesi yapabiliriz. Bağlan sekmesinden aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Ahşaptan şöyle joystickle ledlerimi yerleştirebileceğim bir aparat yaptım. Hemen joystick'imi şöyle şuradan geçirmem gerekiyor. Evet, joystick'imi sabitledim. Tekrar kablosunu takalım. Ledlerimi de şöyle şu şekilde sağa sola yerleştireceğim. Şöyle şu taraftan yaparsam daha güzel olabilir. Şöyle çıkardım. Silikon sıkıyorum. Şuraya da sıktım. Joystick'imin şuralarından da silikon sıkabilirim. Kurumasını bekleyelim. Birazdan oyunumuzu yeşil bayrağa basarak çalıştıracağız. Sarı ledim 3 numaralı kapıdaydı. Doğru hatırlıyorsam. Yeşil ledim de, kırmızı ledim de 2 numaralı kapıdaydı. Joystick'im zaten bağlantısı hazır. Böyle bir oyun konsolu gibi yapmış oldum aslında. Yeşil bayrağa basıyorum. Evet, şu an sarı doğru yıldızlara değdiğim ve puanım arttığı için sarı ledim yanıyor. Kırmızıdan kaçmam lazım ama kırmızıya da şöyle bir yakalanalım ki kırmızı ledin yandığını da görelim. Evet, puanımız düştü. Kırmızı led yanıyor. Şimdi sarı yıldızları toplayacağım. Evet. Puanım da böylelikle artıyor. Bakalım kaç puan oldum. Evet, puanım bayağı arttı. Kırmızı, yani zararlı yıldıza daha az değiyorum. Şöyle bir daha değelim. Oyunumu durduruyorum. Evet, benim oyunum bu şekildeydi. Joystick ve ledlerimle böyle bir oyun kolu bile yaptım hızlıca. Sizler de bu oyunu geliştirebilirsiniz. Hatta puan belli bir sayıya ulaştığında, belli bir değere ulaştığında farklı bir seviyeye geçebilirsiniz. Ya da oyunu kazandığın, kaybettiğin gibi eklemeler yapabilirsiniz. Bu yıldızların değdiğinde kaybolmasını, tekrar görünmesini sağlayabilirsiniz. Yani oyunu geliştirmek tamamen sizin elinizde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.